Rasyox, finansal verilerin gücüyle yatırım dünyasını anlamak. Merhaba arkadaşlar. Bugün son yıllarda yatırım dünyasında giderek daha fazla ilgi gören bir kavramı konuşacağız. Rasyox. Peki Rasyox nedir? Neden bazı yatırımcılar bu tür platformlara ilgi duyuyor? Finansal veriler yatırım kararlarında gerçekten ne kadar önemli? Ve şirketlerin bilanço performansını anlamak için kullanılan rasyolar neden bu kadar değerli kabul ediliyor? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Finansal piyasalarda başarılı olmak isteyen insanların büyük bölümü yalnızca fiyat hareketlerine bakmıyor. Çünkü bir şirketin hisse fiyatı yükseliyor olabilir. Ancak şirketin mali yapısı aynı hızda güçlenmiyor olabilir. Tam tersi de mümkündür. Bazı şirketler güçlü finansal sonuçlar açıklarken piyasa bunu hemen fiyatlamayabilir. İşte bu noktada finansal analiz devreye giriyor. Rasyox adı da temel olarak buradan geliyor. Rasyo kelimesi finans dünyasında oran anlamında kullanılır. Şirketlerin bilanço ve gelir tablolarındaki verilerin birbirleriyle karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan ölçümlere rasyo adı verilir. Bu ölçümler yatırımcılara şirketin mali gücü hakkında önemli bilgiler sunar. Örneğin bir şirketin borçları ne seviyede? Karlılığı artıyor mu? Nakit akışı güçlü mü? Varlıklarını verimli kullanabiliyor mu? Bu soruların cevapları rasyolar yardımıyla değerlendirilebilir. İşte Rasyox gibi sistemler de yatırımcıların bu verileri daha kolay inceleyebilmesini hedefleyen analiz yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Günümüzde finansal verilerin miktarı inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Bir şirketin yıllık faaliyet raporu yüzlerce sayfa olabiliyor. Çeyrek dönem finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, yatırımcı sunumları, sektör raporları, makroekonomik göstergeler, tüm bunları tek tek incelemek herkes için kolay değil. Bu nedenle yatırımcılar verileri daha anlaşılır hale getiren araçlara yöneliyor. Rasyox gibi finansal analiz odaklı yaklaşımlar da bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Peki finansal analizde en sık kullanılan rasyolar nelerdir? Bunların başında likidite oranları gelir. Likidite bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini gösterir. Eğer bir şirket kısa vadeli borçlarını rahatlıkla ödeyebiliyorsa finansal açıdan daha güvenli kabul edilebilir. Bir diğer önemli grup karlılık rasyolarıdır. Karlılık yatırımcıların en çok dikkat ettiği alanlardan biridir. Çünkü sonuçta şirketlerin temel amacı kar üretmektir. Brüt kar marjı, net kar marjı, öz kaynak karlılığı, aktif karlılığı, bu göstergeler şirketin ne kadar verimli çalıştığını anlamaya yardımcı olur. Borçluluk rasyoları da son derece önemlidir. Bazı şirketler büyümek için yoğun şekilde kredi kullanır. Bu durum doğru yönetildiğinde avantaj sağlayabilir. Ancak aşırı borç finansal riskleri arttırabilir. Bu nedenle yatırımcılar şirketlerin borç seviyelerini dikkatle takip eder. Faaliyet rasyoları ise şirketin kaynaklarını ne kadar etkin kullandığını gösterir. Stok devir hızı, alacak devir hızı, varlık devir hızı. Bu tür ölçümler işletmenin operasyonel performansı hakkında bilgi verir. Piyasa değeri rasyoları da yatırım dünyasında sık kullanılan göstergeler arasındadır. Fiyat kazanç oranı, piyasa değeri defter değeri oranı, firma değeri gibi kavramlar yatırımcıların şirketleri karşılaştırmasına yardımcı olur. Peki neden bu kadar çok insan bu verilere önem veriyor? Çünkü yatırım dünyasında bilgi büyük güç anlamına geliyor. Eskiden finansal verilere ulaşmak oldukça zordu. Birçok yatırımcı şirket raporlarını fiziksel olarak incelemek zorundaydı. Bugün ise internet sayesinde milyonlarca veri birkaç saniye içinde ekranlara gelebiliyor. Bu dönüşüm yatırım kültürünü de değiştirdi. Artık yatırımcılar yalnızca haberleri takip etmiyor. Aynı zamanda verileri analiz etmeye çalışıyor. Rasyox benzeri yaklaşımlar da bu dönüşümün ürünlerinden biri olarak görülebilir. Özellikle genç yatırımcılar veri odaklı karar vermeye daha fazla önem veriyor. Sosyal medya çağında bilgi çok hızlı yayılıyor.
Bir şirket hakkında tek bir paylaşım binlerce kişiye ulaşabiliyor. Ancak her bilgi doğru olmayabiliyor. Bu nedenle sayısal verilere dayalı analiz yapmak yatırımcılar açısından daha güvenilir bir yöntem olarak kabul ediliyor. Finansal analiz yalnızca yatırımcılar için kullanılmıyor. Şirket yöneticileri de sürekli rasyo analizleri yapıyor. Çünkü yöneticiler şirketlerinin güçlü ve zayıf yönlerini görmek istiyor. Nakit yönetimi, karlılık, maliyet kontrolü, borç seviyesi, bütün bu alanlar düzenli olarak takip ediliyor. Bankalarda kredi verirken benzer analizlerden yararlanıyor. Bir işletme kredi başvurusu yaptığında bankalar o işletmenin mali durumunu inceliyor. Likidite, borçluluk, karlılık, bu göstergeler kredi kararlarında önemli rol oynuyor. Bu nedenle rasyo analizi sadece borsa yatırımcılarının kullandığı bir araç değildir. Modern finans sisteminin temel parçalarından biridir. Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte finansal analiz alanında da önemli değişiklikler yaşanıyor. Eskiden saatler süren analizler artık saniyeler içinde yapılabiliyor. Büyük veri sistemleri milyonlarca satırlık finansal bilgiyi işleyebiliyor. Makine öğrenmesi algoritmaları şirket performanslarını karşılaştırabiliyor. Bu gelişmeler yatırım dünyasını kökten dönüştürüyor. Rasyox gibi veri merkezli yaklaşımlar da bu dönüşümden etkileniyor. Artık kullanıcılar yalnızca tablo görmek istemiyor. Aynı zamanda yorumlanmış veriler görmek istiyor. Karşılaştırmalar görmek istiyor. Risk seviyelerini anlamak istiyor. Trendleri izlemek istiyor. Bu nedenle finansal teknoloji yani fintech sektörü son yıllarda büyük büyüme gösteriyor. Dünya genelinde milyonlarca insan yatırım uygulamaları kullanıyor. Mobil cihazlardan işlem yapıyor. Şirket raporlarını inceliyor. Verileri karşılaştırıyor. Yatırım dünyası giderek daha dijital hale geliyor. Ancak burada önemli bir noktayı da unutmamak gerekiyor. Hiçbir rasyo tek başına kesin sonuç vermez. Bir şirketin yalnızca tek bir oranına bakarak yatırım kararı vermek sağlıklı değildir. Örneğin yüksek karlılık olumlu görünebilir. Ancak aynı şirketin aşırı borcu olabilir ya da güçlü nakit akışı bulunabilir. Fakat büyüme potansiyeli düşük olabilir. Bu nedenle profesyonel yatırımcılar çok sayıda göstergeyi birlikte değerlendirir. Ayrıca sektör farklılıkları da büyük önem taşır. Bir teknoloji şirketi ile bir banka aynı kriterlerle değerlendirilmez. Bir enerji şirketi ile bir perakende şirketinin mali yapısı farklıdır. Bu nedenle rasyolar yorumlanırken sektör dinamikleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Finansal analizde yapılan en büyük hatalardan biri de geçmiş verileri geleceğin garantisi gibi görmek olabilir. Oysa piyasalar sürekli değişir. Ekonomik koşullar değişir. Faiz oranları değişir. Tüketici davranışları değişir. Küresel gelişmeler şirketleri etkiler. Bu nedenle rasyo analizi güçlü bir araç olsa da tek başına yeterli değildir. Yatırım kararlarında strateji, risk yönetimi, sektör analizi, makroekonomik değerlendirmeler de önem taşır. Buna rağmen finansal rasyolar yatırım dünyasının vazgeçilmez araçları arasında yer almaya devam ediyor. Çünkü karmaşık finansal verileri daha anlaşılır hale getiriyorlar. Sayfalarca raporu birkaç temel göstergeye dönüştürebiliyorlar. Bu da hem profesyonel yatırımcıların hem de bireysel yatırımcıların işini kolaylaştırıyor. Gelecekte bu alandaki teknolojilerin daha da gelişmesi bekleniyor. Yapay zeka destekli analiz sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, otomatik risk değerlendirme modelleri, akıllı yatırım asistanları, bunların tamamı finans dünyasının geleceğinde önemli rol oynayabilir. Rasyox gibi veri odaklı sistemlerin de bu dönüşümden etkilenerek daha gelişmiş hale gelmesi beklenebilir. Çünkü günümüz yatırımcısı yalnızca bilgi istemiyor. Doğru bilgiyi, hızlı bilgiyi, karşılaştırılabilir bilgiyi ve yorumlanabilir bilgiyi talep ediyor. Finansal piyasalar büyüdükçe veri miktarı da büyümeye devam edecek. Bu nedenle veriyi anlamlandırabilen sistemlerin önemi daha da artacak. Sonuç olarak
Rasyox adı bize finansal analiz dünyasının temel mantığını hatırlatıyor. Rakamların arkasındaki hikayeyi anlamak, şirketleri sadece fiyat hareketleriyle değil, mali performanslarıyla değerlendirmek. Rakamların arkasındaki hikayeyi anlamak, şirketler sadece fiyat hareketleriyle değil, mali performanslarıyla da değerlendirmek ve yatırım kararlarını daha bilinçli şekilde verebilmek. İşte rasyo analizinin temel amacı da tam olarak budur. Gelecekte teknolojiler değişebilir, yatırım araçları değişebilir, piyasalar değişebilir. Ancak veriyi doğru yorumlama ihtiyacı her zaman var olmaya devam edecek. Bu nedenle finansal analiz ve rasyo kavramları yatırım dünyasının en önemli unsurları arasında yer almayı sürdürecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.